Sevgili dostlar merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün çalışanları konuşmak istiyorum sizlerle ve kazananları. Kazananlar var ya, kazananlar, şu maddi manevi kazananlar. Hem maddi hem de manevi kazanç için insanların biraz fazla çalışması gerekiyor. Gayretini artırması gerekiyor. Allah ilmimizi ziyadeleştirsin. Gayretimizi meşgul eylesin. Yani şükürlü eylesin, bereketli eylesin. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Kur'an. Ve insana diyor, demiyor Müslüman, Yahudi, Hristiyan ya da filancı grup, filanca mezhep, meşrep demiyor. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Onun için gelişmiş ülkelerin gelişmelerine laf atarak kendini daha Müslüman olduğunu zannetme modeli doğru bir atıf değil. Eğer Allah Teala çalışana karşılığını vermezse onun mutlak adalet sıfatına halel gelmiş olurdu. Bu bakış doğru bir şey değil. Onlar çok zenginler, çok dünyalıkların içerisindeler ama dünyanın bütün günahlarını işliyorlar. Bu nasıl bir bakış açısı? Bu Müslümanca bir bakış açısı değil. Bu doğru bir bakış açısı da değil. Doğru bir bakış açısı olması için insanın gönül dünyasında Allah'ın bütün kullarına saygısı, sevgisi olmalı. Saygın, sevgin bitmiş, insanlar hakkında atıp tutuyorsan sen zarar etmeye çoktan başlamışsın, neredeyse iflas bayrağını çekeceksin demektir. Bu Almanlar var ya deyip konuştuğunuzda ya da bu Amerikalılar var ya diye konuştuğumuzda biz o insanların neyine laf atmış oluyoruz? Konforlu hayatına ya da kendince yaptıkları yanlışlara ithaf ediyoruz. Ama güzel taraflarını söylemeden bu tarafını yapıyoruz. Her milletin, her devletin yönetim modeli ve bakış açısı olarak farklı olabilir. Bu farklılıklarındaki kusurları başkaları daha güzel yönettiği için onların farklılığı da öylece ortaya çıkmış olabilir. Selman'ın, Ahmet'in, Mehmet'in, Uğur'un, Yunus Emre'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın, Betül'ün ya da diğer taraftan Veronica'nın, Alexandra'nın, Nancy'nin yaptıkları eğer hak katında güzel şeylerse, Allah yarattığı bu kullardan razı ise kusurlarını görmezden gelebilir. Biz toplumun içinde savcılık yapamayız, hakimlik yapamayız. Avukatlık da bir nebze yapabiliriz. Yani haksızlığa uğrayan bir kişiye yapılan bu zulmün doğru olmadığını elimizle durdurmaya çalışırız, dilimizle düzeltmeye çalışırız. Bunları yapacak ortam yoksa da duruşumuzla, bakışımızla ya da o meclisi, o bölgeyi terk eden vakur duruşumuzla bunu gösterebiliriz. Elimize silahı alıp, kesici malzemeleri alıp bu insanlara saldırarak kendince bundan 2000 sene önceki dövüş modelleriyle karşıdaki insanları alt üst etme hakkını kimse bize vermez. Sustukça üstümüze geliyorlar. Üstüne sustukça değil, sen çalışmadıkça, biriktirmedikçe, güçlenmedikçe, sözünü tesirli kılmadıkça, kimliğini dünyada hakim kılmadıkça, kendi insanını yüceltecek hareketleri yapmadıkça, birlik ve beraberlik içinde olmadıkça ezilmeye mahkumsun, ezilmeye mahkumuz. Biz bunu hak etmiyoruz, doğru. Vallahi hak etmiyoruz. Hak etmiyoruz. Ama hak etmiyorsak buna göre bir yaşam modeli oluşturup insanlarla görüş alışverişimizi, siyasetimizi, ticaretimizi, cemiyetimizi en güzel şekilde mücadele ederek göstereceğiz. Filanca arkadaşımız çok çalışıyor. Ya çalışmıyor, yatıyor. Sen nereden biliyorsun onun gece kaç saat uyuduğunu? Nereden biliyorsun onun ne kadar büyük riskler alıp ticaretini yönettiğini? Nereden biliyorsun kaç insanın vergisini ödeyip, sigortasını ödeyip, o insanların sağlık giderlerini karşılayıp, ardından
insanlara ne kadar çok hizmette bulunmak için gayret içerisinde olduğunu nereden bilebilirsin? Sen Allah Teala mısın? Değilsin. Madem ki değilsen onun kazancını niye konuşuyorsun? Onun kazancının bereketli olmasını dileyip devlete vergisini fazlaca vermesini, garip, gureba, ihtiyaç sahibi insanlara da oradan harcamalar yapmasını, hayırsever bir insan olmasını neden dilemiyorsun? Vallahi ben diliyorum. Benim bereketli, uğurlu, sevgili, çok kıymetli arkadaşlarım var. Onlar hayır yapınca, hayırlı olunca ben de çok mutlu oluyorum. Niye? Çünkü ben hayırsız insanla hiçbir iş yapmam. Hiçbir yola çıkmam. Çıkmışsam onunla yola devam etmem. Onu kendi haline bırakırım. Ne döverim, ne söverim, ne de överim. Ama herkese ortak paydadan bir hak verme mecburiyetimiz var. İnsanlar kötü olmuş. Böyle bir ifade şekli doğru değil. Ben kötüysem tüm insanlar kötü olmaya başlar. Ben iyiysem ya da iyi olmaya başladıysam tüm insanlar iyi olmaya başlar. Bundan daha büyük nimet var mı? Daha büyük nasip var mı? Bu güzellikler üzerimizde olsun diye gayret etmek varken hemen pes edip bu hayat bitmiş, insanlar birbirini öldürüyor. İlk defa öldürmüyor. Tarih boyunca hep insanlar birbirini öldürüyordu. Birileri imha ederken biz ihya etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. İmha etmek, yok etmek demek. Destroying. İhya etmekte bir insanı uyandırmak, ayağa kaldırmak, mutlu etmek, güzelleştirmek, güzel kılmak, var etmek demek. Kaç kişiyi bugüne kadar yerden kaldırdın kardeşim? He? Kaç hapisten çıkmışı yerden kaldırıp bir daha bunları yapmamak üzere ona sistem kurdun? Kaç tane düşmüş insanı yerden kaldırdın Allah rızası için? Hani İslam düşeni kaldırmaya gelmişti. Neredesin? Neredesin güzel abim? Hep başkalarında görmeye çalışıyorsun hayır hasenatı. Sen niye yapmıyorsun? Bende yok. Var olandan yap 10 liranın 1 lirasını ver. Yok. 1 milyon olsun ondan sonra vereceğim. Öyle imanı herkes yapar. Firavun da imana geldi öyle yapınca. Firavun da imana geldi ama fayda etmedi. Allah'ın huzuruna hiçbir şey fayda etmeyecek. Sadece tertemiz kalple gelenler hariç diyor Kur'an. O zaman tertemiz kalbi yaşamak, yaşatabilmek için kendinizi buna hazır kılmalısınız. Antrenmanınızı buna yapmalısınız. Buna göre değerlendirirseniz, buna göre yaşam planlaması yaparsanız işte o zaman hayat başka olur. Sen hiçbir şeye kendini hazırlama, hiçbir şeyin planını yapma. Ondan sonra da bu iş düzelsin. Bu iş düzelirse hallederiz, bakarız, ederiz. Öyle bir dünya yaşam modeli yok. Kıymetli dostlar, birilerine laf atınca Hz. Musa olacağını zannedenler, bazen de atınca Firavun olacağını zannedenler var. Laf atarak ne Firavun olunur ne Musa olunur. Ancak gayretli olur. Zalim bile zulmederken çok gayret ediyor. Ama zalimin karşısındaki mazlum da sabrederken gayret içerisinde. Unutmayın. Hayat başıboş değil. Hayat birçok temeli içinde barındıran kurallar bütünüdür. Bu kuralların içerisinde medeni enstrümanları en güzel kim çalarsa, en güzel kim kullanırsa konuşma, düşünme, dikkat etme, hediyeleşme, hal hatır sorma, idare etme. Bu arkadaş bağırıyor ama bu bağırması bana değil. Sıkıntısı var, derdi var mutlaka deyip daha alttan alıp bir frekans, iki frekans aşağıdan düşünüp bu arkadaşımızın ne derdi var acaba diye düşünerek, sabrederek beklediniz mi? Niye canım ben hak etmiyorum hakaret edilmeyi dersen 85 yaşında kadın ona nasıl yol vermeyelim şimdi biz? Bu şekilde düşünürsen arkadaşlık modelin daha da ilerler. Ama yok ben bu şekilde düşünmeyeceğim. Bu şekilde hareket etmeyeceğim derseniz şuraya park edebilirim. Biraz dar bir yer ama evet sevgili dostlar. Bizim de size elveda zamanımız geldi.
Bir gün böyle bir hanımefendi önde dörtleri yakmış, durmuş. Öndeki otobüs bir durdu. Otobüse arkadan dokunmuş olduk. Otobüste arabası zarar görmesin, arkaya çelik bar yaptırmış. Bizim arabanın ön tarafı paramparça oldu. Aşağı indik, baktık bir hanımefendi. Hanımefendi niye durdunuz? Dörtleri yaktım diyor. Yolun ortasında durup dörtleri yakınca durma hakkı elinizde mi oluyorsun? Arkada verdiğiniz zayiat. Yapmayın. Duracağınız yeri iyi bilin. Dörtlüyle işi kurtaramazsınız. Doğru durup doğru hareket etmek de medeni hayatın prensiplerinden. İnşallah güzel yerlerde durmayı ve doğru kalkışlarla hareketimizi planlayabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.